Lisenin son yıllarında öğretmenimiz okulu bitirebilmeniz için bir yağlı boya tablo yapmanız gerekiyor dedi. Benim de aklıma Van Gogh'un herkesin bildiği yatak odası vardır. Onu yapayım dedim. 15-20 gün içinde yaptım tabloyu. Tabloyu bitirdim. Resim çok güzel oldu. Yani tuvalde öyle sade vermek istemedim. Eve geldim, ne yapabilirim dedim. Hani yıllarca babamın el işçiliğini çok severim. Hani bir şey yaparken sürekli yanındaydım. Bayağı maharetliydi. Demir doğrama olsun, tahtalar üzerinde yaptıkları. Herhalde genetik olarak bana da geçmiş dedim. Bir çerçeve yapayım dedim buna. Tahtaları buldum. Güzel testereyle kestim, birleştirdim. Tuvalin üzerine koydum. Hani o zamanki aklımda gayet çok güzel, 10 numara bir iş olmuş diye düşündüm. Götürdüm, öğretmene gösterdim. Tamam dedi, sınıfı geçtin dedi, iyi puan verdi. O gün bugündür saklarım o tabloyu evde. Yani yaptığım ilk çerçevedir. Ekonomik olarak zor bir döneme geçtiğimizde okulu bırakmak zorunda kaldım. Ne yapabilirim dedim. Elektrikçide çırak olarak başladım. Tezgahtarlık yaptım. 2-2,5 sene sürdü bu. Daha sonra bir arkadaşın önerisiyle ofis boy olarak kağıt firmasında işe başladım. Bir sene kadar burada çalıştıktan sonra bilgisayara olan ilgim diyelim. Bundan dolayı beni firmanın matbaası vardı. Matbaaya grafiker olarak almayı düşündüler. Sordular, girer misin dedi. Girerim dedim, yani niye girmeyeyim ki? Hani bildiğim bir şey değil ama öğreniriz. Matbaaya geçtim. Burada birkaç ay kurs tarzında bir şeyler gördüm. Sonra grafiker olarak başladım. 20-25 senedir hiç kesintisiz olarak grafikerlik yaptım. Tabii bunu yaparken ahşaba olan ilgim amatör olarak evde, hobi olarak, daha amatör değil de hobi olarak ilgim arttı. Ufak tefek işler yapmaya başladım kendimce. Arkadaş çevresinde sevilen işlerim oldu. Onlara hediye ettim. Ahşap üzerine pek çok talep geldi. Yani bu talepleri karşılamaya çalışırken grafikerliği bırakmak zorunda kaldım. Ve bıraktım. Artık hani hobi değil, bir iş olarak bu işe devam ediyorum. Artan siparişlere yetişmek için bir yardımcı almam gerekiyordu. Bu yardımcı hani kim olabilir diye düşünürken oğlumun ben çalışırken etrafımda dolandığını fark ediyordum ama genelde hani sıkıntı olur diye uzaklaştırıyordum. Baktım eli de yatkın. Gel dedim. Ufaktan biraz öğrettim. Biraz da kendi gördüğünü yapmaya başladı. Fark ettim ki aynı benim gibi genine onun da geçmiş. Oğlumun bu merakı beni mutlu ediyor tabii. Bu mesleğin sonuçta kaybolmaması lazım. Babadan oğula geçirerek nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz.